Merhaba örgü severler. Pembe Motelem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere hem kız hem erkek bebekleriniz için örebileceğiniz çok güzel ve şık bir ön tarafına cepli ayıcıklı bir çalışma yaptığım süveterimi baştan sona kadar detaylı anlatımını yapacağım. Modelim iki ayrı parçadan oluşmakta ve omuzlardan birleşim kısmı ile beraber sonlandırmaktayız. Her iki tarafta kahve çekirdeği modelimizi kullandım. Örgümüz düz, haroşa ve ters örgülerden oluşmakta. Gayet kolay bir model. Videomu izledikten sonra sizler de rahatlıkla örebileceksiniz. Alize Baby Base ipini kullandım ben. 256 kahve, eğer aynı renkle örmek istiyorsanız 100 gram 240 metre ölçüsündeki bebe yünleriyle örebilirsiniz. Toplamda 1,5 yumak ip kullandım ben. Ölçülerim en olarak, genişlik olarak 27 santim. Boy ise şu üst kısımdan alt kısma kadar 36 santim. 1-1,5 yaş ölçüsündeki bebekleriniz için gayet uygun bir ölçü. Ön taraf için de 1 adet ayıcık kullandım. Kenarlarımız için de 4 adet bağcık çalışması yaptıktan sonra fiyonk şeklinde böyle süs vererek kullandım. İsterseniz düğmeli şeklinde de ilikli açarak da yapabilirsiniz. Örgümüzü istediğimiz şekilde çeşitlendirebiliriz. Söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi örgümüze başlayalım. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım lütfen. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Beğeni ve yorumlarınızda da desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi modelimizin ön kısmı ile beraber başlayalım. Süveterimize başlangıç aşamasında 4 numaralı şişimize toplamda 64 ilmeğimizi atıyoruz ve süveterimize ön kısmımızdan başlıyoruz. İpim Alize Baby Best, şişim 4 numara. Sizler elinizin sıkılığına ve gevşekliğine göre şiş numaralarınızı büyütebilir ve küçültebilirsiniz. Şimdi ilmeklerimizi attık, 64 ilmeğimizi ve haroşa örgüyle beraber başlıyoruz. İlk tarafta 7 ilmeğimizi haroşa öreceğiz başlangıçta ve sonda da 7 ilmeğimizi haroşa öreceğiz. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7. İlk 7 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Daha sonra ara kısımda 2 düz 2 ters yapacağız. 2 ters örüyorum. 7 ilmeğin yanında 2 düz örüyorum. 2 ters örüyorum. Şöyle yapalım. 2 ters, 2 düz. 2 ters, 2 düz. 2 ters, 2 düz şeklinde sıra sonunda 7 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. İki düz 2 ters olarak örmeye devam ettim ve 2 tersle 7 ilmek haroşa öncesinde bitirdim. Daha sonrasında 7 ilmeğimi de haroşa örgü olarak örüp tamamlıyorum. Bu bizim ilk ördüğümüz sıra örgümüzün ters sırası. Örgümüzün ön tarafına geliyoruz ve ikinci sıramıza başlıyoruz. Şimdi ilk 7 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. 3 4 5 6 7. Daha sonra
Haroşa ilmeğin yanındaki 2 ilmeğim arka tarafta ters örmüştüm. Bu tarafta düz bir şekilde denk geliyor. Daha sonra 2 düz ördükten sonra 2 ters örüyorum. Tekrar 2 düz örüyorum. 2 ters. 2 düz. 2 ters. 2 düz. 2 ters. 2 düz şeklinde sıra sonunda 7 ilmek kalana kadar ilerliyorum. 7 ilmeğimi de haroşa olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Böylelikle toplamda 11 sıra 2 düz 2 ters olacak şekilde örüp tamamlıyoruz. Daha sonra modelimize başlangıcımızı yapacağız. Bu şekilde örmeye devam edelim. 11 sıra ördükten sonra modelimizi kurmaya başlayalım. İki düz, iki ters örmeye devam ettik. Daha sonra her iki tarafta da haroşalarımızı 7 ilmeğimizi yukarıya doğru ördük. 2, 4, 6 ilmek haroşamız oldu ve şu aradaki tersleri saydığımızda da toplamda 11 sıramız olmuş oldu. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Ön yüzünde örneğimizi kuracağız. Şuraya küçük bir kahve çekirdeği modeli kuracağız. Süveterimizin tam ortasında bir ayıcık model için cep çalışması, daha sonrasında ilmek çıkartarak yapacağız. İlk 7 ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daha sonra 2 düzümü örüyorum. 2 tersimi örüyorum. Sonrasında 2 tersten sonra kahve çekirdeği modeli yapacağımız için 3 düze ihtiyacımız var. 1, 2, 3 düz örüyorum ve 2 ters örüyorum. Toplamda 2, 4, 6, 8, şöyle de bakalım. 2, 4, 6, 8, 9 ilmek üzerinden örneğimizi kurmuş olduk. Yani 2 düz, 2 ters, 3 düz, 2 ters. Daha sonra ilmeğimizi diğer tarafa alıyoruz ve düz örgü örüyoruz sadece. Diğer tarafta 7 ilmek haroşa ve 9 ilmek kalana kadar örüyoruz. Orada da örneğimizi kuruyoruz. Şöyle 9 ilmek kalana kadar örüyoruz. İlk sırada birlikte örelim. Ortadaki ilmeklerimizi düz bir şekilde örüyoruz. Gayet kolay bir model. Düz ve terslerle beraber örüp tamamlayacağımız çok güzel bir model. Şimdi hemen sayalım. 7 ilmek haroşanın haricinde 2, 4, 6, 8, 9 ilmek kalacak. 2 ilmek daha ördüm. Sonrasında 2 ters öreceğim. 3 düz öreceğim. 1, 2, kahve çekirdeği modelimiz için 3 düz, 2 ters, 2 düz. Daha sonra 7 ilmek haroşamızı örüp sıramızı tamamlayacağız. Örgümüzün arka yüzüne geleceğiz. Arka yüzünde ise yine 7 ilmek haroşamızı süveterimizi tamamlayana kadar öreceğiz. Sabit 7 ilmek haroşamız. 2, 4, 6, 7. 2 ilmeğimiz ters. Ne yaptık? Ön tarafta düz örmüştük. Arka tarafta ters. Ön tarafta ters örmüştük. Arka tarafta
düz şeklinde devam edeceğiz. 3 ilmeğimizi önden düz örmüştük. Arka tarafta 3 ilmek ters örüyoruz. 2 ilmeğimizi ters örmüştük. Arka tarafta düz öreceğiz. Daha sonra önden düz ilmekler örmüştük. Aradaki ilmeklerimizi arka tarafta o ilmekleri ters örerek 9 ilmek kalana kadar sıramı ilerleteceğim. İlerliyoruz. 9 ilmek kalınca yine ilk başta yaptığımız gibi örgümüzü öreceğiz. Şimdi ilerleyelim. Şimdi sayalım. Kaç ilmeğimiz kaldı? 2, 4, 6, 8, 9. 2 ilmek daha örelim. Ters şeklinde. Şimdi burada arka tarafta ters olarak örmüştük. Düz olarak örüyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Daha sonra 3 ilmeğimizi arka tarafta düz örmüştük. Bu tarafta ters örgü olarak örüyoruz. 3 tane ilmeğimizin yanındaki ilmeklerimizi arkadan düz, daha sonrasında ters, sonrasında 7 ilmek haroşa örerek sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde sıramızı ördük. Tekrar örgümüzün ön tarafındayız. Ön tarafımızda sabit olan 7 ilmek haroşamızı örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. Şimdi 3 ilmeğimiz düz örmüştük ve kahve çekirdeği modeli yapmak için. Kahve çekirdeği modelimizi şu şekilde yapıyoruz. 3 ilmeğimizin 3. ilmeğini şöyle 3. ilmeğini alıyoruz. Biraz bollaştırıp ilk 2 ilmeğin üstünden geçiriyoruz. Şöyle 2 ilmeğimiz kalıyor burada. Bir ilmeğimizi düz örüyoruz. Bir ilmek doluyoruz kestiğimiz ilmeğimizi için. Daha sonra bir ilmek düz örüyoruz ve 2 ilmek ters örüyoruz ve sonrasında yine ilmeklerimi düz örgü olarak tamamlıyorum. Diğer tarafta 7 ilmek haroşanın haricinde 9 ilmek kalana kadar ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum. Ortası tamamen düz örgü, herhangi bir başka bir örgü çalışması orta tarafta yapmıyoruz. Daha sonrasında zaten cep çalışması yapacağımız için buradaki ilmeklerimizi düz örgü olarak örüyorum. Şimdi ilerleyelim. Şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 9. 3 ilmeğimiz kaldı. 3 ilmeğimizi de düz bir şekilde örüyoruz. Şimdi 2 tersimizi örüyoruz. Daha sonra kahve çekirdeği modelimiz için 3 düz ilmeğimiz var. Ne yapıyorduk? 3. ilmeğimizi alıp şöyle ara kısmından 2 ilmeğin üstünden atlatıyoruz. 1 ilmek örüyoruz. 1 ilmek doluyoruz. 1 ilmek örüyoruz. 2 ilmek ters örüyoruz. 2 ilmek düz ve 7 ilmek haroşayla sıramı tamamlıyorum. Daha sonra örgümüzün arka tarafına geliyoruz.
arka tarafında 7 ilmek haroşamızı örüyoruz. 2, 4, 6, 7. 2 ilmek tersimi örüyorum. 2 ilmek düzümü örüyorum. Ve 3 ilmeğimiz vardı kahve çekirdeği modelimiz için. Arka tarafta doladığım ilmek de dahil 3 ilmeğimi ters örüyorum. 1, doladığım ilmek, 2, yanındaki ilmek, 3. 2 ilmek düz. Daha sonra yine diğer taraftaki 9 ilmeğe kadar ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Aradaki ters örmem gereken ilmekleri ördüm ve daha sonrasında 2 düz ve 3 ilmek kahve çekirdeği modelimizdeki olan ilmeklerimizi de ters örüyorum. 1, doladığım ilmekte 2, 3. 2 düz örüyorum. 2 ters örüyorum. Ve sonrasında 3 düz örüyorum. 2 ters ördükten sonra 7 ilmek haroşamı örüp sıramı tamamlıyorum. Örgümüzün ön yüzüne geldik. Şöyle. Şimdi bir üst kahve çekirdeği modelinde beraber yapalım. Daha iyi örneğimiz ortaya çıkacak. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Daha sonra 2 düzümü örüyorum. 2 tersimi örüyorum. Kahve çekirdeği modelimdeki ilmekleri düz olarak örüyorum. İlk sırada yine düz örmüştük. Arka tarafta ters. Bir üst sıraya geldiğimizde 3. ve 4. sırada ise 3. ilmeğimizi 2 ilmeğin üstünden atlatıp kesmiştik. Sonrasında 1 ilmek düz örüp 1 ilmek dolayıp 1 ilmek düz örmüştük. Arkadaki ilmeklerimizi de ters örmüştük. 2 ilmek ters örüyoruz. Ve ortadaki ilmeklerimizi düz örgü olarak örüyoruz. Daha sonra diğer tarafta da yine ilmeklerimizi yönlerine göre örüp sıramızı tamamlıyoruz. Örgümüzün arka tarafına geliyoruz. Arka tarafta da ilmeklerimizi yine gördüğümüz şekilde yönlerine göre örerek sıramızı tamamlıyoruz. Daha sonra ön tarafta kahve çekirdeği modelimin nasıl yapıldığını tekrardan göstereceğim. Ve sonrasında zaten aynı şekilde modelim ilerleyeceği için birbirinin tekrarı olacağı için göstermeme gerek yok. Bu şekilde kenar modelimizi yapmaya devam edeceğiz. Gayet şık, bir o kadar da kolay bir model. Hepinizin kolayca yapabileceği bir model. Devam edelim. Tekrar ön tarafta videomuza devam edelim. Arka tarafta ilmeklerimi örüp tamamladım. Tekrar ön yüze geldim. Ön yüzde şimdi yine kenar ilmeklerimizi 7 ilmek haroşa olarak örüyorum. Sonrasında 2 ilmek düzümü örüyorum. 2 ilmek tersimi örüyorum. Ve 3 ilmek burada düz ilmeğimiz var. Şimdi 3. ilmeğimi alıyorum. 2 ilmeğin üstünden geçiriyorum. İlk ilmeğimi düz örüp 2. ilmeğimi doluyorum. 3. ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Daha sonrasında aradaki ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum. Bu şekilde düz örgü olarak örüp sondaki 7 ilmek haroşa haricindeki 9 ilmeğimizi yine aynı şekilde örüp oradaki modelimize de kahve çekirdeği uygulayacağız. Onu da şöyle videoyu kesmeden örerek göstereyim. Arka tarafta da yine nasıl ördüğümüzü son kez gösterip
Daha sonrasında zaten birbirinin devamı, tekrarı olacak. Şimdi düz ilmeklerimi ördüm. 2 ilmek tersimi örüyorum. Daha sonra kahve çekirdeği modelimin olduğu yere geldim. 3 ilmeğimiz var. 3. ilmeğimi şu alttan alıyorum. 2 ilmeğin üstünden atlatıyorum. 1 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek doluyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Daha sonra 2 ilmek ters, 2 ilmek düz ve 7 ilmek haroşamızı örerek sıramı tamamlıyorum. Daha sonra arka tarafa geçiyoruz. Arka tarafta ise 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2 ilmek tersimi örüyorum. 2 ilmek düzümü örüyorum ve 3 ilmek kahve çekirdeği modelimi doladığım ilmekle beraber 3 ters ilmek örüp 2 ilmek düzümü de ördükten sonra aradaki ilmekleri ters örgü olarak örüp ilerletiyoruz. Ters ilmeklerimi ördüm. Şimdi 2 ilmek düzümü ve 3 ilmek kahve çekirdeği modelimin olduğu ilmekleri ters doladığım ilmekle beraber 2 ilmek düz, 2 ilmek ters ve 7 ilmek haroşa örerek sıramı tamamlıyorum. Daha sonra ön yüze geliyoruz. Ön yüzde şimdi birbirinin gördüğünüz gibi böyle modelimiz oluştu. Birbirinin tekrar olarak devam edeceği için tekrar göstermeme gerek yok. 7 ilmek haroşamızı sabit olarak öreceğiz. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 3 ilmek düz, 2 ilmek ters şeklinde. Aradaki ilmeklerimizi yine düz bir şekilde örüyoruz. Zaten modelimiz ortaya çıktı. Şimdi bu sırada 3 ilmek düz öreceğiz. Arkadan ters. Bir sonraki sırada 3. ilmeği 2 ilmeği üstüne atlatacağız. 1 ilmek düz örüp dolayacağız. 1 ilmek düz. Arka tarafta ilmekleri ters olarak öreceğiz. Doladığımız ilmek de dahil. Bu şekilde yukarıya doğru devam edelim. Daha sonrasında kaç sıra ördüğümü sizlerle paylaşacağım. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir model olacak. Sizler istediğiniz renklerde hazırlayabilirsiniz. Hem kız hem erkek için kullanabileceğiniz çok güzel bir model. Modelimizin ön kısmı için yukarıya doğru örmemiz gereken haroşa sırasını ördüm ve toplamda şu en alttan saydığımızda 49 diş haroşa sırası olmuş oldu. Ve kenardaki şu kenar modellerimizi, kahve çekirdeği modellerimizi de yine yukarıya doğru devam ettirdik. Şimdi yaka kısmı için haroşalarımızı orta bölümde öreceğiz. Daha sonra yaka kısmını kesip omuzlarımızla örgümüze devam edeceğiz. Şimdi hemen öreyim. İlk 7 ilmeğimi yine aynı şekilde örüyorum. Sabit olan haroşa olarak. Daha sonra 2 ilmek düzümü örüyorum. 2 ilmek tersimi örüyorum. Kahve çekirdeği modelimi yapmam gerekiyor burada. 3. düz ilmeğimi alıp 2 ilmeğin üstünden atlatıyorum. 1 ilmeğe ilk ilmeği örüyorum. 1 doluyorum. Sonraki ilmeği de düz örüyorum. Daha sonra 2 ilmek ters örüyorum. Şimdi ortadaki ilmeklerimiz haroşa olacağı için yine önden düz bir şekilde öreceğiz.
sıramızı bu şekilde yine sonda da kahve çekirdeği modelimizi yaparak tamamlayacağız. İlerliyoruz. Şöyle sıra sonuna kadar sizlere göstermek istedim. Videoyu kesmeden bu sıramızı örelim. Daha sonra yine arka sıramızı da devam edeceğiz. Bitirdik ortadaki ilmeklerimizi. 2 tersimizi örüyoruz. Daha sonra kahve çekirdeğimizin olduğu yer var. 3. ilmeğimizi 2 ilmeğin üstünden atlatıyoruz. İlk ilmeğimi düz örüyorum. İkincisini doluyorum. Üçüncüsünü örüyorum düz bir şekilde. 2 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Ve sondaki 7 ilmeğimizi de haroşa örgü örerek sıramızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Örgümüzün arka tarafına geliyoruz. Arka tarafında ise yine ilk 7 ilmeğimi haroşa örüyorum. Daha sonra 2 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Kahve çekirdeğimin olduğu bölümdeki 3 ilmeğimi ters örüyorum. Daha sonra 2 ilmek düz örüyorum. Sonrasında ortadaki ters örmem gereken ilmekleri 4 sıra 4 diş haroşa sırası olacak şekilde yapacağım için yaka bölümüne kadar yine burayı da düz bir şekilde örüp haroşalar elde ediyoruz. Ortadaki ters örmem gereken yeri düz bir şekilde örüyorum. Böylece her iki tarafta da düz bir şekilde ördüğümüzde haroşalarımızı elde ediyoruz. İlmeklerimizi örmeye devam ediyoruz. Haroşa ilmeklerimizi örüp tamamladım. 2 ilmek düzümü ördüm. Daha sonra 3 ilmek tersimi örüyorum. Doladığım ilmeği de ters örüyorum. Sonrasında 2 ilmek düz, 2 ilmek ters ve 7 ilmek haroşa örerek sıramı tamamlıyorum. Şöyle ön tarafa tekrar geldim. İlk diş haroşamı oluşturdum. Şimdi bu ortadaki örmem gereken haroşa sırası 4 diş haroşa olacak şekilde öreceğiz. Yine aynı önden düz, arkadan da düz olarak kenar kahve çekirdeklerimizi, örneklerimize devam ettirerek ilerleyelim. Daha sonra yaka kesimini beraber yapalım. 4 diş haroşa sıramızı ördük. Şurada gördüğünüz gibi şuradan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Ve şimdi yaka kesimimizi yapacağız. Yaka kesimimiz için ilk 7 ilmeğimi yine haroşa olarak öreceğim. Burayı omuz kısmına ayıracağız. Daha sonra 2 ilmek düzümü öreceğim. 2 ilmek tersimi öreceğim. Kahve çekirdeği modelimi devam ettireceğim. 3. ilmeği alıp 2 ilmeğin üstünden geçiriyorum. 1 ilmek örüyorum, 1 ilmek doluyorum, 1 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek tersimi örüyorum. Daha sonra şu kısımda da ilmeklerimizden biraz öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle bakalım.
7 ilmeğimizi örsek şöyle 2, 4, 6, 7. Bir ilmek daha örelim. 7 ilmek ördük. 7 ilmek haroşa ördük. 2, 4, 6, 7. Daha sonra 2 ilmek daha örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Sıradaki ilmeği örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Örerek kesim tekniğiyle beraber yakamızı gayet esnek bir şekilde kesim çalışması yapıyoruz. Orta bölümdeki haroşa ilmeklerimizin 7 tanesi yine diğer tarafta kalacak. Kalana kadar ilmeklerimizi kesim çalışmasını yapmaya devam edeceğiz. İlerliyoruz. Kesim çalışmamızı bir bakalım. 2 ilmek, 2, 4, 6, 7. 2 ilmek daha keseceğiz. 1, 2. Daha sonra 7 ilmek haroşamı öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonrasında 2 ilmek tersime, kahve çekirdeği modelimi yapacağım. Bir ilmek doluyoruz, bir ilmek düz. Daha sonra 2 ilmek ters, 2 ilmek düz ve 7 ilmek haroşayla sıramızı tamamlamış oluyoruz. Böylelikle iki omuz kısmımızı da şöyle yaka kesimini yaparak şöyle ayırdık. Şimdi arka tarafa dönüyorum. Sadece bu kısmı, şuradaki ilmeklerimizi örüyoruz. Yine 7 ilmek haroşamızı sabit olarak örüyoruz. 2 ilmek tersimi örüyorum. 2 ilmek düzümü örüyorum. Daha sonra 3 ilmek ters. Sonrasında 2 ilmek düz ve 7 ilmek haroşamı örerek sıramı tamamlıyorum. Şimdi bu kısmı, bu omzumuzu yukarıya doğru ilk önce örüp tamamlayacağız. 7 ilmek haroşa, önden 2 ilmek ters, 3 ilmek kahve çekirdeği modeli için 2 ilmek ters, 2 ilmek düz ve şu köşede de 7 ilmek haroşayı yukarıya doğru örelim. Örüp tamamladıktan sonra kaç diş haroşa ördüğümü sizlere söyleyeceğim. Şişimdeki ilmekleri kesmeyeceğim. Şişimde bekleteceğim ayrı bir yerde. Daha sonra diğer tarafı örmeye başlayacağız. Yakadaki ilmekleri örüp kestikten sonra daha sonra yukarıya doğru omuzlarımızı devam ettirdik. Ve şu en alt çizgiden, en alt haroşadan saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 diş haroşa sıramız oldu. Kahve çekirdeği modelimizde yukarıya doğru devam ettirdik. Gördüğünüz gibi ilmeklerimizi kesmedik. Bir ilmek tutucuya aktardık. Daha sonra omuzumuzun diğer tarafına geldik. Ön taraftan örüp kesimimizi yapmıştık. O yüzden arka taraftan ipimizi taktık. Yine aynı şekilde ilmeklerimizi yönüne göre ördük. Daha sonra ön tarafa geldiğimizde yine kahve çekirdeği modelimizi yapıp yukarıya doğru omuzumuzu bu omuzumuzda devam ettirdik. Ve bu tarafı da yine dip kısmından saydığımızda 17 diş haroşa olacak şekilde yapıp tamamlayıp şişimizde beklettik. Daha sonra ben
arka tarafını da örmeye başladım. Arka tarafında herhangi bir model çalışması yapmadım. En alt kısımdan aynı önde olduğu gibi 64 ilmekle başlayıp kenarlara 7 ilmek haroşa ve 2 ilmek düz, 2 ilmek ters şeklinde örgümü devam ettirdim. Yine aynı şekilde lastik sıramızı ön kısımdaki gibi örüp tamamladık. Daha sonra şu bölümü herhangi bir model çalışması yapmadık. Sadece düz örgülerle ördüm. Yukarıya doğru modelimi devam ettirdim ve şu en dip kısımdan başladığımız haroşa yerinden yukarıya doğru 52 diş haroşa sırası ördüm. 53. diş haroşa sıramızı da ön taraftan örüp sıra sonuna geldim. Şimdi arka tarafta da ilmeklerimin tamamını düz bir şekilde örüp haroşamızı elde edeceğiz. Yani ilk 7 ilmeğimi haroşa öreceğim. Ortadaki ilmeklerimi de arkadan ters örmüştüm. Şimdi düz bir şekilde örüp her iki tarafta da düz bir şekilde ördüğüm için haroşalarımı elde etmiş oluyorum. Böylelikle 4 diş haroşa sırası daha elde edip yaka kısmını, ense kısmını keseceğiz ve daha sonrasında omuz kısımlarımızdan her iki parçamızı birleştireceğiz. 4 diş haroşamı örüp böyle bu şekilde tamamladım ve örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi ön yüzünde omuzlarımızı ayıracağız. 23 ilmek örüyoruz. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 ilmeğimi ördüm. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi de örerek kesim tekniğiyle beraber kesiyorum. Yine sıradaki ilmeği örüyorum. Kesiyorum. Sıradaki ilmeği örüyorum. Kesiyorum. Bu şekilde örerek kesim tekniğiyle beraber ilmeklerimi kesiyorum. Diğer tarafta da 23 ilmek bırakacağız. Daha sonra 23 ilmeğimi de örüp sıramı tamamlamış olacağım. Sonrasında bu şişimizde beklettiğimiz ilmekleri karşılıklı olarak hem öreceğiz hem kesim çalışmamızı yapacağız. Şöyle bir bakalım, sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23 ilmek oldu. Ve 23 ilmeğimi de sıra sonuna kadar örüp tamamlıyorum. Böylece kesim çalışmamızı tamamlamış olduk. Her iki tarafta da omuzlarımızı ayırdık. Ortadaki kalan ilmeklerimizi de kestik. Şöyle bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şimdi karşılıklı olarak diğer parçamızı da alıp birleştirme çalışması yapacağız. Her iki parçamızı da şimdi alıp karşılıklı olarak birleştirme çalışmamızı yapmaya başlayacağız. Ön parçamızın iç yüzünü, şu düz yüzünü yukarıya getiriyoruz. Yine
Bu parçamızda da, arka parçamızda da iç yüzünü şöyle getiriyoruz. Yani bu düz yüzler birbirine bakacak şekilde. Daha sonra şöyle getiriyoruz. 23 ilmeğimize. İlk ilmeğimi parçadan alıyorum. Diğer ilmeğim için diğer parçaya şişimi geçiriyorum. İkisini bir örüyorum. Daha sonra sıradaki ilmeklerimi örüyorum. Sonrasında bu şişimde 2 ilmek oldu. 2 ilmeğimden bir tanesini üstünden geçirip atlatıyorum ve kesiyorum. Sıradaki ilmeklerimi örüyorum ve kesiyorum. Sıradaki ilmeklerimi örüyorum ve kesiyorum. Bu çişimde 2 tane ilmeğim olduğunda kesim çalışmasını yapıyorum. Sıradaki ilmeklerimi örüyorum ve kesiyorum. Bu şekilde 23 ilmeğimi tamamlayana kadar kesim çalışmasını omuz kısmında yapıp tamamlıyoruz. Böyle bu şekilde gördüğünüz gibi hem bu şişteki ilmeği hem diğer şişteki sıradaki ilmekleri alıyorum, örüyorum ikisini bir ve kesiyorum. Bu şekilde bu 23 ilmeğimizi tamamlayalım. Daha sonra diğer omuzda da aynı şekilde birleştirme çalışması ve kesim çalışması yapacağız. Burada da yine şu şekilde bu ters taraftan ilmeğimi takacağım. Buradan her iki şöyle bir buradan bir buradan öreceğim karşılıklı olarak. Daha sonra kesim çalışmasıyla beraber aynı diğer omuz gibi tamamlayacağım. Hiçbirbirinden farkı yok. Daha sonra omuz çalışmalarımızı tamamladıktan sonra ön kısım için önde yaptığımız düz örgü kısım var. O kısım için cep çalışması yapacağız. Oraya bir ayıcık yerleştireceğim. Sizler isterseniz ayıcık olmasa bile figür çalışması yaparak da süveterinizi tamamlayabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. İsterseniz düz olarak da bırakabilirsiniz. Kenarları bağcıklı olarak yapacağım süveterime. Sizler isterseniz küçük bir parça örüp düğmeli olarak da tamamlayabilirsiniz. Yani örgüyü istediğiniz şekle, istediğiniz forma sokarak farklı farklı modeller üretebilirsiniz. Şimdi son 4 ilmeğim kaldı. Onu da tamamlayayım. Şöyle son 3 ilmek. Son 2 ilmek. Son ilmekleri alıyorum ve kesiyorum. Böylelikle kesim işlemimizi tamamlamış olduk. Şöyle çekelim. Daha sonra ipimizi keseceğiz. Daha sonra şuradan bu taraftan ipimizi takacağız. Burayı da aynı şekilde hem öreceğiz hem keseceğiz. İşlemimizi bitirelim. Cep çalışmamız için gelelim. Omuz kısımlarımızı bu şekilde her iki tarafta da tamamladık. Ve şimdi şu ön tarafta ayıcığımızı yerleştirmek için bir cep çalışması yapacağız. Cep çalışmamız, bu öndeki düz ilmeklerimiz toplamda 32 ilmek. Cep çalışmamız ise 20 ilmek üzerinden yapacağız.
Yani 12 ilmek toplamda geriye kalacak. 6 sağ tarafta, 6 sol tarafta kalacak şekilde ilmeklerimizi almaya başlayacağız. Şu alt kısımdan da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra sonra 7 düz ilmeği saydıktan sonra başlayacağız. İster daha yukarıda, ister hemen dipte de yapabilirsiniz. Şimdi hemen sayalım köşeden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ilmeğe şöyle 7. ilmeğin ortasına şöyle tığımızı geçirelim. Alttan da bir sayalım. 7. Alttan da 7 sıra sonra ilmeğimizi takmış oluyoruz. Yani kenarlardan 6 düz ilmek 7.'ye takıyoruz. Burada da yine 6 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi çıkartacağız. Şimdi ipimizi alalım. Şöyle. Şöyle alalım ilk ilmeğimizi. Gördüğünüz gibi. Daha sonra ilk ilmeğimizi aldıktan sonra şöyle ikiye katlıyoruz. Şu düz ilmeklerin ara kısımlarından. Şöyle. Şu düz ilmek, şu ara kısmından. Düz ilmek, ara kısmından. Bu şekilde sırayla sıramızı da hep 7. sırada yapacağız yani. Şöyle yine ilmeklerimizi aldık. Şişimi alıyorum ben. İsterseniz direkt şişle de çıkartabilirsiniz. Ben tığla daha kolay olduğu için tığla çıkartıyorum. Sonrasında şişe aktarıyorum. Siz nasıl kolayınıza geliyorsa. Sıradaki yine düz ilmeğin şu içinden şu düz ilmek. Şu arasından tığımızı geçiriyoruz. İlmeğimizi alıyoruz. Tekrar sıradaki düz ilmeğin arasından geçiriyoruz. Tekrar şöyle sıradaki ilmeğin arasından geçiriyoruz. Tekrar sıradaki düz ilmeğin arasından geçirip ilmeğimizi alıyoruz. Ve toplamda 20 ilmeğimizi tığ ile alıp şişimize aktarıyoruz. İlmeklerimin tamamını çıkardım. Toplamda şöyle 2, 4, 6 adet de ilmek bu tarafta bıraktım ve 20 ilmeğimi şişe aktardım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Bu şekilde ve bu düz olarak yani aynı hizada yapıp yapmadığınızı yine arka tarafta kontrol edebilirsiniz. Aynı ters ilmeğin üzerinde çizgiyi görmeniz gerekecek. Şimdi burası örgümüzün düz tarafı. Arka tarafına geçiyoruz. Arka tarafta ilk sıramızı ters öreceğiz. 20 ilmeğimizi ters bir şekilde öreceğiz. İlmeğimizi ters olarak örüyorum. Şöyle ekstrayı beraber örelim. Son ilmeklerimi de ördüm ve tamamladım. Şöyle buradakini de bağlayalım ipimizi. Arka tarafa geçiyoruz. Arka tarafta ön yüzümüz oluyor.
şöyle ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bu bizim ikinci sıramız. İlmeklerimizi düz olarak öreceğiz 20 ilmeğimizi. Daha sonra yine arka tarafa geçeceğiz. İlmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Toplamda 3 sıra örmüş olacağız. Daha sonra ön yüze geleceğiz ve ayıcığımızın ayakları için kesim çalışmasını yapacağız. Arkadaki ters ilmeklerimi öreyim. Arkadan da ilmeklerimi ters olarak ördüm ve toplamda 3 sıra örmüş oldum. Şimdi ayıcığımızın bacak kısmı için ilmeklerimizi öreceğiz ve kesim çalışmalarımızı yapacağız. 4 adet ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 4. Daha sonra 2 ilmek daha örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçirip kesiyorum. Sıradaki ilmeği örüyorum. 1 ilmek daha kesiyorum. Yani toplamda 2 ilmeğimizi kesmiş oluyoruz 4 ilmekten sonra. Aradaki ilmeklerimi örüyorum. 2, 4, 6. Burada da 2 ilmek daha örüyorum. 6 ilmek kalana kadar ördüm. 2 ilmek daha örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. 1 ilmek daha örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçirdikten sonra 3 burada, 1 de burada, toplamda 4 ilmeğimiz kalmış oluyor her iki tarafta da. Böylelikle ön yüzde kesim çalışmamızı yaptık. Daha sonra örgümüzün arka yüzüne geliyoruz. Arka yüzde yine 4 adet ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonrasında 2 adet şöyle ilmek atıyoruz. Kestiğimiz ilmekleri yerine koyuyoruz. Sonrasında ilmeklerimi diğer kesim noktasına kadar ters bir şekilde örüyorum. Cebimiz önden düz, arkadan ters olarak örüyoruz. Yine geldik kesim çalışmasının olduğu noktaya. 2 ilmeğimizi atıyoruz şişimize. Daha sonra 4 ilmeğimizi örüp sıramızı tamamlıyoruz. Ön yüze geliyoruz. Ön yüzde 2 ilmek arttırdığım yeri öreceğim. 4 ilmeğimi ördükten sonra 2 ilmek arttırmıştım. O ilmekleri de örüyoruz. Daha sonra yine sıra sonuna doğru diğer arttırdığımız ilmekleri de örüp sıramı tamamlıyorum bu şekilde. Kestiğimiz ilmekleri tekrar arttırıp örmüş olduk. Bu şekilde yukarıya doğru diğer kol kısmının olduğu yere kadar 7 sıra öreceğiz. Daha sonra orada da bir kesim çalışması yapacağız. Kesim çalışmasından sonra toplamda 7 sıramı bu şekilde ördüm. Gördüğünüz gibi burada ayak kısımlarımız oluştu. Şimdi kol kısımlarımız için kesim çalışması yapacağız. Toplamda bu sefer 5 ilmek örüyorum. Kollar daha içeride olduğu için 5 ilmeğimi ördüm. Daha sonra yine 2 ilmek örüyorum. Kesim çalışmasını yapıyorum. 1 ilmek daha örüyorum. Kesim çalışmasını yapıyorum. Daha sonra ilerliyorum. Bakalım burada da 7 ilmek kalacak. 2, 4, 6, 7 ilmek kaldı. Daha sonra 2 ilmek daha örüyorum.
Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyoruz. Bir ilmek daha örüyoruz. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçirdiğimizde bu tarafta da yine 5 ilmek kalmış oluyor. Yine tekrar arka tarafta bir önceki yerde yaptığımız gibi ilmeklerimizi ters ilmek örüyoruz. Daha sonra yine bu şekilde arttırıyoruz. Bir gizli arttırma 2 adet yapıyoruz. Kestiğimiz ilmekleri tekrar yerine koyuyoruz. Tekrar 2 ilmek arttırıyoruz. Tekrar ilmeklerimi örüyorum. Geldim sıra sonuna. Şimdi burada düz örgü değil de lastik örgümüzü yapacağız. Bitiş aşamasında lastik örgümüzü yapacağız. Bir ilmek aldım. Düz olarak kabul ettim. İkinci ilmek ters. Düz. Ters. Düz. Arttırdığım ilmeği birini ters, birini düz örüyorum. Tekrar ters, düz, ters, düz, ters, düz. Yine arttırdığım ilmeklerin şöyle biraz bollaştırayım, sık olmuş. Şöyle ters birini düz, ters, düz, ters, düz ve ters. Bir ters, bir düz olarak ördüm ilk sıramı. Arka tarafta da ilmekleri gördüğüm şekilde bir düz, bir ters, bir düz, bir ters şeklinde ikinci sıramı da tamamlıyorum. Daha sonra bu sıra haricinde yine 2 sıra daha öreceğim. Toplamda 4 sıra bir düz bir ters lastik örmüş olacağız. Ve cebimizin kesim çalışmasıyla devam edeceğiz. Şöyle sıramı tamamlayayım. 2 sıra daha örüp videoma devam ediyorum. 4 sıramı örüp tamamladım bir düz bir ters olarak. Şimdi ilmeklerimi kapatıyorum. 2 ilmeğimi örüyorum. Yine yönüne göre arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiyorum. Sıradaki ilmeği düz örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Ters örüyorum. Yine kesiyorum. Bu şekilde 20 ilmeğimin tamamını tek seferde kapatıyorum ve böylelikle cep kısmını da tamamlamış oluyoruz. Dikiş kısmının da nasıl yapılması gerektiğini sizlere göstereceğim. Daha sonra kenar bağcıklarımızdan bir tanesinin nasıl yapıldığını göstereceğim. Sonrasında da süveterimizi tamamlamış olacağız. Kesim çalışmasını tamamladıktan sonra ipimizi biraz uzunca bıraktım. Daha sonrasında iğneye ipimizi geçirdik. Şimdi cep kısmımızı tamamlamak için dikiş çalışmasını yapmamız gerekiyor. Dikiş çalışmamızda da her iki tarafta 6 ilmek düz saydıktan sonra 7. ilmeğe çalışmamızı yapmıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. ilmeğin olduğu yere iğnemizi şu şekilde takıyoruz ve cebimizi dikmeye başlıyoruz. Şöyle aşağıdan da geçirelim. Daha sonra şöyle kenar çalışmalarından bir alttan şöyle bir üstten şöyle
gelecek şekilde şöyle kenar kısmını süveterimize, cebimizi dikiyoruz. Şöyle aşağıya doğru. Şöyle aşağıya doğru dikip şuraya kadar tamamlıyoruz. Daha sonra diğer tarafı da aynı şekilde 7. sıranın olduğu yere, yani 6 sıra düz ilmekten saydığımızda o tarafa dikip cep kısmımızı tamamlıyoruz. Öndeki cep kısmını gördüğünüz gibi tamamladığım her iki tarafına dikişini yaptım. Ve şimdi son kez bağcık kısımlarımızı da yapıp tamamlayacağız. Ben bu taraftaki bağcıklarımı yaptım. Şimdi bu taraftakinin de bir tanesini göstereceğim. Diğerlerini yaptım. Daha sonra bu bağcığımızı da bitirdikten sonra ön kısma ayıcık işlemimizi de koyduktan sonra ayıcığımızı da tamamlıyoruz süveterimizi. Şimdi en dip kısmından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 haroşa sayıyoruz. Saydıktan sonra şu ara kısma 2 haroşanın arasına tığımızı geçiriyoruz. Ve daha sonra ilmeğimizi çıkartıyoruz. Daha sonra sıradaki 2 haroşanın arasına, sıradaki 2 haroşanın arasına, sıradaki 2 haroşanın arasına olmak üzere 4 ilmeğimizi çıkartıyoruz. Ben çorap şişleri kullandım bu aşamada. Sizler misinalı şişler de kullanarak yapabilirsiniz. Tığımızı çıkarıyoruz. Daha sonra şu şekilde şişimizi geçiriyoruz. Çorap şişimizi. Her iki tarafının ucu açık olması lazım. Şimdi örgümüzü çevirmiyoruz. Ön taraftan örmeye devam edeceğiz. İpimizi şöyle arkadan alalım. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi ip sonda kaldı. Örüyoruz. İlk ilmeğimizi düz. Diğer ilmeklerimizi de düz olacak şekilde. İlmeğimiz ayrıldı. Şöyle tekrardan ilk ilmeğimizi düz alıyoruz. İkinci ilmeğimizi de düz. 3 ve 4 ilmeğimizi de düz olarak aldık. Örgümüzü ters çevirmiyoruz. Şişimizi bu şekilde çekiyoruz. İpimiz son ilmekte kalıyor. Tekrar ilk ilmekten itibaren ön taraftan örüyoruz. Hep düz tarafta örüyoruz. İpimiz son ilmekte kalıyor. İlmeklerimizi düz bir şekilde örüyoruz. Bunun için de iki tarafı ucu açık şiş gerekli. İster çorap şişi, ister elinizde misinalı şiş de varsa aynı şekilde olur. Yine ipimiz arkada kalmıştı. Yine ilk ilmeğimizi düz bir şekilde örüyoruz. 4 ilmeğimizi de düz örerek sıramı tamamlıyorum. Daha sonra tekrardan çekiyorum ve tamamlıyorum. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar örüyoruz ve tamamlıyoruz. Bitirdikten sonra kaç santim ördüğümü sizlere söyleyeceğim. Tamamlayalım. Daha sonra ön taraftaki ayıcığımızı da koyduktan sonra süveterimizin son haliyle gelelim. Süveterimizi tamamladık. Şu ayıcığımızı da gördüğünüz gibi şöyle ayaklarından ve kollarından boşluk bölümlere geçirdim. Benim ayıcığım 10 santimdi. Sizler de kendi aldığınız ayıcıklara göre bu aralıkları ayarlayabilirsiniz. 4 tane bağcık yaptım. Daha sonra şöyle fiyonk şeklinde de onları bağladım. İsterseniz düğme ilikleri de açarak yapabilirsiniz. İsterseniz de bu şekilde yapabilirsiniz. Toplamda 4 adet bağcığımı 20'şer santim ördüm ve
bu şekilde güzel bir modelim ortaya çıktı. İster kız bebekleriniz için, ister erkek bebekleriniz için yapabileceğiniz çok şık bir model oldu. Sağlıcakla ve esenlikle kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.